Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy'deyiz. Ayvacık ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Şapköy, Antep fıstığıyla ünlenmiş bir köy. Köyde hem bir kadın kooperatifi var hem de Antep fıstığını işledikleri ve paketledikleri bir üretim tesisi var arkadaşlar. Yaklaşık 25 milyonluk bir üretim merkezi kurduklarını söyleyen muhtarımızla görüşeceğiz. Köyü gezeceğiz. Antep fıstığının bu köyde de, bu topraklarda da nasıl üretildiğini sizlerle paylaşmış olacağız arkadaşlar. Tabii Ayvacık, özellikle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, biliyorsunuz daha önceki videolarımızdan da görmüşsünüzdür. Antep fıstığının özellikle bu bölgede yetişen çitlenbik ağacından aşılanarak elde edildiğini biliyoruz. Bugün hem bir tarlaya gideceğiz, bahçede bu Antep fıstığının üretildiği yerleri gezeceğiz, hem de köyden bilgiler alacağız arkadaşlar. Hazırsanız gezimiz başlıyor. Ayvacık'a bağlı Şapköy'deyiz. Şapköy'de bir kooperatif var. Burada Antep fıstığını işledikleri bir fabrika var. Aynı zamanda tepme peyniriyle de ünlü bir köy. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim, iyiyiz. Köyle ilgili bilgi almadan önce muhtarım, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Şapköy muhtarı Nevzat Kaptan. Şapköy kaç haneydi öncelikle? Eskiden nüfusu 105 nüfus falandı. Yani köyümüz 80 hane falan bir köydü. Ama az da 20 hane kaldık. Şu anda 20 hanesiniz. Evet. Dışarıdan göç aldı mı peki? 3 hane var göç alan. Peki muhtarım, şimdi Şapköy diyorlar. Bu ismin nereden geldiği ile ilgili bir hikayesi var mı? Yakınımızda bir şap madeni çıkıyordu. O madenden dolayı Şapköy ondan kalmış. İsmi yani Şapköy oradan geliyor. Evet. Şimdi şöyle baktığımızda aslında Ege Denizi manzaralı, Midilli Evet. manzaralı güzel bir köy burası. Evet. Şimdi gördüğünüz karşıdaki Midilli Adası. Ondan sonra Assos'umuz var. Köyümüz güzel, manzarası da çok güzel. Yüksekte kalıyor. Deniz seviyesinden 430-450 yüksekliğinde köyümüz. Hı. Çok yani güzel bir köyümüz. Köyü gezelim. Bu taraftan gidersek kooperatife görürüz. Evet, böyle mi gidiyoruz? Böyle gidelim. Böyle hem doğasının güzel olması hem üretimle anılması güzel bir şey. Aynen. Çok... Şimdi Antep fıstığı da bu bölgede yetiştiğini duyunca ben çok şaşırmıştım. Evet. Herkes... ne zamandan beridir üretimi yapılıyor? Ne zamandan beridir dikilmiş? Yani şöyle 40 sene falandır köyümüzde Antep fıstığı yetiştiriliyor. 40 yıldır değil mi? Evet. Bu Ayvacık'ın diğer köylerinde de var galiba. Var. Genelde sahil köylerinde var. Mesela Şapköy'ünde var. Erecek, Sazlı, Gozlu, İlyasfakı, Kayalar, Musralı, Adadepe, bu sahil köyleri komple var. Assos, Başaköy. Yani bu seviyelerde hepsinde var. Bizim köyümüzde en çok fıstığı çevre köylerden çıktığı için köyümüzde merkez olaraktan burasını düşündük. Fabrikayı da Buraköy'e kuruldu. Yardım alaraktan şeylerden yani fabrikamız kuruldu. Peki o kurulum aşamasını biraz anlatabilir misiniz? Bunu nasıl yaptınız, nasıl başardınız? Köyümüzde Antep Fıstık Festival yaptık. Ondan sonra işte kaymakamımız, valimiz, milletvekillerimiz geldi. Geldik, bunları anlattık. Onlar da proje olaraktan yapıldı. Ondan sonra Çanakkale ilimiz, Tarım İl Müdürlüğü, ilçe müdürlüğü, İl Özel İdaresi. Aynı İl Özel İdaresi. Bunlar da katkılarıyla fabrikamızı Şapköy'üne kurduk. Evet, yani köylünün bunda bir masrafı oldu mu? Köylünün olmadı. Sadece bu makineleri bunlar verdi.
Bir hayırsever de fabrikamızı kurdu. Trafomızı verdi. Yani o da bize, köyümüze çok bir katkıda bulundu. O da bizim bu köylümüz sayılır. Şimdi hem kooperatifi gezeceğiz, biraz sonra fabrikayı gezeceğiz. Tabii ki kooperatifimizin kadın başkanı var burada. Şimdi onunla da tanışacağız. Şöyle gösterelim öncelikle. %90 Avrupa Birliği destekli, %10 da Türkiye destekli bir uygulama. Bu TKDK'yı da bilirsiniz, her yıl Avrupa'dan üye olan ülkelere böyle bir yardım var. Buna da çeşitli alanlarda var. Hem üretim alanında hem diğer arıcılık olsun, hayvancılık olsun çeşitli alanlarda başvurabilirsiniz. Özellikle kırsala taşındığınız zaman. Ayvacık Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine şimdi geldik. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz ablacığım? İyiyim, sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Evet. Ben Şapköy'ünden Nurşen Kaptan, kooperatif başkanıyım. İşte burası kooperatifimiz. Öyle işte burada çalışıyoruz. Evet, ne güzel vallahi 20 hanelik bir köyde görüyorsunuz neler neler üretmişler arkadaşlar. Şimdi hem kuruluş aşaması hem ne zamandan beridir faaliyettesiniz, biraz bahsedebilir misiniz? 4 senedir faaliyetteyiz. İşte kendimize göre ürünlerimizi evde olan, elimizde olan, köyümüzde olan ürünlerden yapıyoruz. Neler var mesela? Mesela Buralarda burada neler çıkıyor mesela? zeytin var. Zeytin zamanında zeytin yapıyoruz. Bu kekik, nane. Ondan sonra salça, ada çayı, ısırgan otu, ada çayı, kuskus. Yani bunlar sirke, erişte, bu menemen, kekik suyu, şu lavanta suyu, köy sabunu. Bunu Doğan Bey yapıyor. Bu da ayrı bir katkılı sabun. Yani kokulu, lavanta kokusu, işte zeytinyağlı, diğer bütün yağlardan karışık böyle sabun yapıyor. Süper. Yine bu tarafta arkadaşlar şöyle gösterelim. Kayısı reçeli var. Evet. Buradaki çilek reçeli var. Nar Altta ekşisi. kantaron yağı var. Tabii bunlar buranın kadınlarının dayanışma içerisinde ürettiği ürünler. Yani peki bu kooperatif kurulduktan sonra neler değişti köyde? Ne bileyim, kendimize göre buraya geldik, çalıştık, bir şeyler yapmaya uğraştık. Yani ne bileyim nasıl değiştik, değiştik mi bilmiyorum. Yani şey oldu mu böyle, size katkısı oldu mu ekonomik anlamda? Tabii ne kadar çalışırsan, ne yaparsan ekonomik alanda da çalışıyorsun, alıyorsun çalıştığını. Evet. Burada sizin kooperatifinizin ürünlerinden almak istediğinde nasıl ulaşabilirler size? Ya geliyorlar, biz levhalar falan var. Ben şurada pencerede numaramız var. Bazı günler biz burada çalışıyor oluyoruz. Öyle veriyoruz ürün. Evet, yani Gelip alıyorlar. köye gelmeleri lazım ya da Evet. telefondan size Evet, ya da ulaşmaları lazım, telefondan değil mi? ulaşmaları lazım. Evet. Evet, bu tarafta üretim alanımız var. Evet, burada afişler görüyorum. Bunlar destek aldığınız kurumlar mı? Evet. Şimdi burada üretimi yapıyorsunuz. Mutfak Evet. bölümü burası. Evet. Mutfak Şöyle bölümü. gösterelim arkadaşlar. Kazanları falan hemen şöyle gösterelim. Bakın, köylere gelip özellikle markalaşarak ya da kooperatifleşerek bu tarz üretimin içerisine girebilirsiniz. Bu umarım diğer köylere de örnek olur ve köylerimiz üretmeye devam eder. Burası mutfak bölümü. Diğer tarafta da bir şeyler var. O taraf bizim oturma alanımız. Çay içiyoruz veya köyden bir şeyler oluyor. Sosyalleştiğiniz alan o zaman. Evet. Veya ders veriyorlar. Biz ders alıyoruz. Kurutma yapıyoruz. Bak burada tarhanalarımızı falan burada kurutuyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar, burada kitap bölümü var. Yine gelip kadınların sosyalleştiği, üretim yaptığı. Hatta şurada tenis masası görüyorum. Tenis de oynuyorsunuz mu abla? Evet. O çok güzel vallahi. Vallahi tenis masası bile varmış. Şöyle manzarasını da göstereyim şuradan. Yine. Evet.
Oo, bahçesi çok güzel olmuş gerçekten. Işıktan biraz belli olmayabilir ama şu anda Midilli Adası, Ege Denizi'ni net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burası tabi mimari dokusu anlamında da yine taş mimarisi ağırlıklı. Çevrede şöyle bakın isterseniz. Genellikle taş mimarisiyle dikkat çeken köylerden birisi. Hem küçük, şirin. Yani Kadınlar Günü'nde biz bir film açıp burada oturup izliyoruz. Bu Oturuyoruz. arada evet arkadaşlar Evet. bakın şurada Bazı bir projektör filmde, var. Evet. Şurada da perdesi var. Evet. Hemen burada tabii ki kadınlar istedikleri zaman etkinliklerde ya da bir araya gelmek için böyle film etkinlikleri de yapıyorlar. Evet. Çok güzel. Gerçekten takdir ettim sizi. Burada da yine bu bölgenin yöresel herhalde heybeleri var. Heybe, değil mi? evet heybe. Evet. Bunlar da Biz dokumuştuk bunları. Çeyizimizden getirdik. evet bakın arkadaşlar burada tabii eskiden insanlar tarlaya, bahçeye gittiklerinde şöyle bu heybeleri eşeklerin üstüne atıp onlarla ürün taşıyorlarmış ya da erzaklarını tarlaya götürüyorlarmış. Burası da aynı zamanda bir müze haline gelebilir değil mi muhtarım? Evet, gelebilir. Burada mesela köyümüz arıcılık kursu, hayvancılık kursu, süt inekçilik kursu. Burada devamlı kurs da verildi. Diğer köylerden de geldiler, belgelerini aldılar. Evet. Burada köye ait eski fotoğraflar görüyorum muhtarım. Bizim çocukluğumuz bak bunlar. İlkokulun açıldığı gündü. Yaklaşık herhalde 20-30 öğrenci varmış. Fazla da 28-40. Mesela şimdi hanım budu. O zaman. Öyle mi? Evet. Burada şu bendim. Arkadaşlar buradan sonra da Antep fıstığının işlendiği fabrikaya gidiyoruz. Tabii ki köyün ara sokaklarında geziyoruz. Gerçekten güzel bir köy. Taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Eskiden evler hep böyle taştan Hep mı böyle yapılıyor? evet, hep taşla yapılıyor. Şimdi biz de bunun bozulmaması için karar aldık. Sadece taş yapılacak. Gelen İstanbul'u taş yapacak. Başka bir şey yapamaz diye bir kararımız. alacaksınız, değil mi? Alınık kararımızı alınık yapamaz. Çok iyi. Gerçekten. Hep böyle kalacak köyümüz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bunlar köyün doğal dokusu. Bu dokunun bozulmaması için tabii ki gelenlerin de zaten gelenler de doğa hasretiyle geliyor. Onlar da duyarlı olacağını düşünüyorum bu konuda. Zaten bununla ilgili de karar da alınmış. Küçük bir köy ama böyle bir 10 dakikada gezebiliyorsun. Aynen. muhtarım. Evet. Aynen. Küçük 20 hane bir köyümüz olduğumuzdan köyümüz birbirine bağlı. Yani köy. Yani hiç böyle bir kavgamız, herhangi bir şeyimiz olmaz. Yani birbirimize Saygınız var. saygımız var. Yapamadığı, yarışamadığı şey toplumla yarışırız. Evet. Yardımcı oluruz birbirimize. Bu da Antep fıstık fabrikamız. Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın buraya muhtarımızın sayesinde böyle güzel bir Antep fıstığı üretim yeri kurulmuş. Antep fıstığını hem işleme hem de paketleme tesisi burası. Evet. Kaç metrekare muhtarım burası? 300 metrekare. 300 metre. Evet. Çok iyi ya. 300 metre kapalı alan, 50 metrede açık alanı var. Evet, Çanakkale İl Özel İdaresi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, TKDK kalkınma ajanslarıyla birlikte yapılmış Evet. burası. Tabii ki bunların yapılmasında ön ayak olan muhtarımıza da Evet. teşekkür ediyoruz. Böyle bir uygulamayı hayata geçirdiğiniz için. Sağ olun. Kendi köyümüz şey yapamadık. Çok yüksek para çıktığı için yapamayacağımızı söyledim. Bir iş adamı da komple bu fabrikanın dışını yaptı. Trafosuyla bize teslim etti. Çok güzel valla. Gerçekten muazzam. Şimdi zaten içerideki yatırımları göreceksiniz. Bu arada 25 milyon bir yatırımdan bahsediyoruz değil mi? Aynen. Şu Yaklaşık 4 yıl mı oldu muhtarım burası? yani 3 yıl oldu ya. Evet. Şu an 3 yıl. Evet. Şimdi biz başka köylerde de Antep fıstığı üreten kişileri çekmiştik. Onlar da hatta paketlemek için
işte kırma makinesine getirmek için bu köydeki tesise getirdiklerini söylemişlerdi. Evet. Her yıl bu köyde bir festival düzenleniyor. 3 Evet. 3 yıl yaptık. 4.'sünü bu yıl yapacaktık. Çok masrafı olduğu için, sponsor bulamadığımız için yapamadık. Evet. Umarım her yıl olur bu. İnşallah. Fıstığı öbür tarafa döküyoruz. Paletle burayı geliyor. Buradan şu makineler kabuğunu yüzüyor. Yüzdükten sonra buradan da şey yapıyor. Suyla beraber ayırarak beyaz fıstık olaraktan şunun içine geliyor böyle. Buraya dökülüyor. Buradan da sergiye buradan da yazarak altına zeytinyağı yazısı yazarak kurutuyoruz. Evet. Burada yani kabuklarından ayrılıyor. Oradan buraya geliyor. Buraya getirdiğimizde şuradan başlayalım. Çıtlamışlar, çıtlamamış fıstığı oradan ayrıldıktan sonra bunlar çıtlamamışlar buraya döküyoruz. Buradan bu makineler kırıyor. Kırıktan sonra oradan sonra ayırma makineleri geçiyor. Bunlar kırma makinesi. Böyle. Buradan sonra bant sistemiyle buradan yukarı çıkıyor. Yukarıdan bunlar da ayırma makineleri savurup ayırıyor. Bunlar da yani kabuğu bir tarafa, içi bir tarafa dökülüyor. Yani tamamen kabuğundan ayrılıyor mu? Evet, tamamen ayrılıyor. Yani baklava tane olaraktan böyle ayrılıyor. Çok iyiymiş. Evet, burada ayrılıyor çuvallara, kabuğunu bir tarafa, kendi bir tarafa ayrılıp bunları orada şey yapıyoruz. Yani... Bu makinede çıtlamışla çıtlamamış ayırma makinesi. Çıtlamış ayırıyor, ayırmayan bir tarafa çıtlamış bir yanına ayrılıyor. Ayırdıktan sonra bunları da buradan kavurma makinesine veriyoruz. Kavurma makinesinde şu kavurma makinesi ilerideki. Şuradaki ne muhtarım? Bu paketleme. Bu paketleme. Buradan kavruluyor. Kavrulduktan sonra yani soğuyor. Soğuduktan sonra paketleme makinesi bu da. İstediğin torbalara paketleniyor. Kilolara göre. Çok iyi. Muazzam bir yatırım gerçekten. Evet. Yani dışarıdan böyle şey gözüküyor ama içine girdince böyle makineleri görünce aynen. ciddi bir yatırım yapılmış. Umarım köylerdeki hem fıstık üretimi çoğalır hem de gençlere iş imkanı olur. Gençlerin köyde kalması aslında bu gibi yatırımlara bağlı değil mi? Mesela bu yatırım yapıldıktan sonra köyde kalmak isteyen gençler oldu mu? Kalmak isteyen gençlerimiz var. Ama yani kız bulma olayı olduğundan bulamadığımızdan Ayvacık, Çanakkale başka bir yerlere ev yapılıyor. O zaman alınıyor. Öyle olmasa köyde kalanlara vermiyorlar. Ne kadar zengin olsan da bulamazsın. Fabrikan olsa da olmaz. Hayır. Yani şu fabrika benim olsa da bulamam. Allah Allah. Neden dolayı köye kız vermiyorlar? Ya bu bölgenin insanı hem de. Evet, bu bölgenin insanı ama vermiyor. Aynı köyden de olsan, aynı evlenecek de olsan gene Ayvacık'ta evin olacak. İşte Ayvacık'ta bir şeyin olacak. Yani o işin olacak. Öyle veriyorlar. Öyle olmadı bulamayız. Peki şehre giden gençler hayatından memnunlar mı? Mesela orada ne işle uğraşıyorlar, ne yapıyorlar? Mesela kendi çocuklarınızdan da örnek gösterebilirsiniz. Benim çocuklarım köyde olsalar daha iyi olacak ama gidip geliyorlar, hayvancılığı gene köyde yapıyorlar. Yani sadece yatmaya gidiyorlar Ayvacık'a. Yani ev orada olduğu için gidip geliyorlar. Başkaları var mesela güvenlik görevlisi. Bayağı araziler de var bazı insanlar. Bizim köyümüzün arazileri geniş ama yapamıyorlar. Burası Ayvacık'a da çok yakın bir çok mesafe. Yakın 15 kilometre 16 kilometre bir köy. Evet. Aslında burada kalınabilir, yaşanılabilir. Evet, şöyle şuradan da göstereyim arkadaşlar. Burada yine bir taşlar dökülmüş. Burada bir alan yapılması, duvar yapılması için bir çalışma var. Şöyle gösterelim. Bu alan daha genişleyecek. Şu trafanın yanına kadar, şu ağacın yanına kadar genişleteceğiz. Bu harfiyatı dökerek, genişleterek buraya böyle duvar yapıp traktörle araçlar böyle dönecek buradan. Evet. Yani
Oraya fıstığı getirip paralelden buraya çıkacak. Ondan sonra gelip fıstığını alıp gidecek yani. Doğru. Çok güzel. Gerçekten örnek teşkil eden Bu bir köyümüzün yasa. altında gördüğünüz bak şu ağaçlar fıstık ağaçları hep. Onlar fıstık ağacı. Şöyle de yaklaşayım arkadaşlar. Evet, Bakın çok alt şurada. taraflar hep fıstık ağacı. Şu karşılar falan hep böyle gördüğünüz, görebildiğiniz yerler böyle köyümüzün alt başları tamamen fıstık ağacı. Şu karşılar mesela delisi. Biz menengici aşı yapıyoruz. Menengiç tarlalarımızda çok aşırı menengiç var. daha yani aslında bu çoğaltılabilir. Evet daha çok. Yani fabrika kuruldu da böyle ileri aşılayarak devam edeceğiz. Sadece sizin köyünüzde kaç dönüm sizce böyle fıstık ağaçları var? Kaç dönüm? Ortalama. Tabii net bir şey söylemek mümkün değil evet, ama. evet. Yani 250 dönüm, 300 dönüm üstündedir. Değil mi? Evet. Yani bizim olanlarımız var ki 70 dönüm bir parsel var. Peki bu bölgede üretilen fıstığın Antep fıstığından ne gibi farklılıklar var? Antep fıstığından daha lezzetli bizim fıstığımız. Niye lezzetli? Menengiç ağacına, çöplemit diyoruz biz buralarda. Çöplemit ağacına aşı yapıldığı için onun sakızı, onun aroması geçtiği için bizimki daha değerli. Öyle mi? Evet. Peki Antep'ten baklavacılar geliyor mu böyle sizden Gelir, almaya? o aracılar var. Onlar geliyor. Buradan fıstıktan bizden toptan alıp kamyondan şey yapıp gidiyorlar yani. Yenge. Yenge. Sen uyuyor musun mu? Yenge. Uyuyor. Evet, şimdi fabrikadan ayrıldık. Burada hemen tabii bu kadar fıstıktan, Antep fıstığından bahsetmişken hemen bir Antep fıstığı bahçesine doğru gidiyoruz. Biraz ağaçları sizlere göstereceğiz, bakacağız. Üretimde birileri çalışıyorsa onlarla da konuşalım dedik ama muhtarım onların çoğunun tarlalarda olduğunu, Evet. uzak bölgelerde olduğunu söyledi. Biz de bari buradaki bahçeyi ziyaret edelim. Evet. Çitlenbik'ten nasıl Antep fıstığı üretiliyormuş ona bakalım. Nasıl aşılanıyor? Evet. Çitlenbik ağacı peki bu bölgede çıkan aslında yabani bir tür değil mi? Yabani bir tür. Yani aynı zeytinin yani, delce dediğimiz derisi gibi. Evet. Peki bu su özellikle bu bölgelerde su kıtlığı var. Evet. Bu bölgelere uyum sağlayan bir bitki aslında değil mi? Su Evet, istemeyen bir su bitki. istemiyor. Mesela bak şu çötlemik ağacı. Mesela bundan da menengiç kahvesi yapılıyor. Belki duymuşsunuzdur. Şu kakalarla da menengiç Antep tarafında çok yapıyor. Biz bilmiyoruz bunları. Ama menengiç kahvesi yapıldığını söyledi. Bana getirdiler. Ben içtim yani kahveyi içtim. Şu Çok güzel herhalde üstündeki o. O şey kırmızı şeyler. tomurcuklardan değil mi? Aynen. Bakın arkadaşlar bu tomurcuklardan menengiç kahvesi yapılıyor. Hı. Evet. Fabrikamızın hemen alt kısmında güzel bir fıstık bahçesi var. Antep fıstığı bahçesi. Şimdi muhtarımla birlikte oraya doğru gidelim. Bak bunlar hep deli işte. Menengiç kahvesi yapılan şey bunlar. Tabii. Bakın şu üstündeki küçük aslında meyveleri diyelim. Evet. Bunlar meyveleri. Bunu ağaçları aşılıyorlar. Antep fıstığı fidanıyla. Bak, şimdi fıstık bu menengiç bunu aşı yapılmış. Bak burada aşı ama tutmuş ama şey kırılmış. Bak burada aşı yeri var. Hı. Bak şurada bir tanesi tutuk bak. Şu. Onlar kesip temizlenecek yani. Bu ağaçlarımızda 250 yıllık daha belki fazla dut ağacı bunlar. Kara dut dediğimiz yani çok eski bir dutlar bunlar. Çocukluğumdan beri bu ağaçlar vardı. Babamın çocukluğunda da varmıştı ama dedemi bilmiyorum. Hep bu ağaçlar dut ağacı. Şimdi dışarıdan gelen insanlarımız da var. İşte mesela şehirden taşınıyorlar, geliyorlar. Evet. Tabii ki herkes ister ki bahçesinde çeşit meyve ağaçları Evet. olsun ama Evet. en güzeli aslında bölgeye uyum sağlayan Aynen. fidanları dikmek lazım değil mi? Doğru. Aynen doğru. Yani bu bölge susuzluğu dayanacak bir şey yapmak lazım. Ağaç dikmek lazım. Yani şey olabilir. Antep fıstığı olur, badem olur, zeytin olur. Bu susuzluğu dayanan ağaçlar bunlar. Evet. Onlar olur. Su istemeyen Dut. özellikle 3 çeşit türden bahsetti muhtarımız. Badem,
Antep fıstığı ve zeytin. Evet, bunlar şeyimizde, yöremizde suslu dayanan bitkiler. Çevrede de arkadaşlar şöyle bitki örtüsünü gördüğünüz üzere genellikle yukarılarda çam ormanları başlıyor. Çevrede genellikle meşe ağaçları var. İnsanlar tabii ki hayvancılık yapıyorlar. Hayvancılıkla geçimini sağlıyorlar. Şurada herhalde üstünde de Evet. fıstık da var. Var. Onlarda da var bak da. Evet. Bu şahıs da arkadaşımız toplayamamış. Şöyle. Şuradan gösterelim muhtarım. göster. Evet. Şimdi size Antep fıstığını gösterelim dalında. Şurada dalında da gösterebiliriz. Bak bunlar Antep fıstığı işte. Toplanacak da. Bunlar. Bak. Evet. Burası komple şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar Antep fıstığı. Bunlar hep çitlenbik ağacından aşılanarak elde edilmiş. Şöyle dönüm dönüm insanların bahçeleri var. Bu ne zaman gelişmeye başladı muhtarım? Yani nasıl bu bölgeye geldi? İnsanlar hikayesi var mı bunlar? Evet. Bizim birisi Antep'e gitmiş yöremizden. Askere gidiyor. Askerde bu menengiç ağaçlarını görmüş. Onlar aşı yapıyorlarmış. Orada görmüş. Bizde de var bu aşılar. Demişti menengiçler demiş. Oradan da kalem getiriyor. Burada da olan ağaçları aşılıyor öğrenmiş orada. Ondan sonra onun sayesinde başlıyor bunlar. Yani o ağaçlar bizim orada da var. He? Ben de götüreyim. Belki Aynen. bizim orada da olur Aynen. diye getirmiş Aynen. bu bölge. Bundan sonra aşı vuruyor. Onlar da burada tutuyor. Böyle şey yapıyor. Çevreden çevreye Aynen. herkes... Bizim burada şey yapıyor, aşılayarak 10 tane ona aşıla veriyor o asker o gelen. 5 ona öteyken böyle köylerde çoğaldı. Mesela şu ağaçlar bak ne kadar aşılı şey. Yani nereden baksan 30 senelik. Evet. Yani yerlerinden belli. Yani bu öyle aşılayarak devam çoğaldı gayet ondan sonra. Peki bunu mesela çoğaltmak için nasıl bir işlem yapıyorsunuz? Mesela baharda mı aşılama oluyor? Bunlar Haziran ayının 20'sinde aşılanmaya başlar. Gördüğünüz bak şu genç olanlar şunlar da kalem olaraktan kesilir. Ondan sonra bunlara aşı yapılır. Aşı yapılır. Yani bizim kendi fıstığımızdan alınıp menengice aşı yapılıyor. Evet. Aslında çoğaltılabilir. Çoğaltıyor yani böyle çoğalıyor yani. Genelde Peki burada işçi bulmada, toplamada sıkıntı yaşıyor musunuz muhtar? Yani tabii yaşıyoruz yani. Başka yerlerden araçla gelip bize buraya yövmeyle toplattırıyoruz yani. Evet. Acaba baktı da bundan işleri yoktu ondan mı acaba şey yapıyor ya? Bakın soyunca içinden Aha. şöyle güzel bir tane çıkıyor. Bu taneyi kırdıktan sonra kurutuyorlar. Evet. Önce kırma işlemi değil mi? Ya evet bunu soyma makinesinde soyuluyor bu. Makineye atıyor, soyuyor. Bunu böyle kuruyor. İyice kuruttuktan sonra ondan sonra kırma makinesine veriyoruz. Kuruduktan sonra kırma Aynen. makinesi. Yaş olduğu için çıkmıyor. Evet. Evet dostlar, şimdi tabii ki köyün ara sokaklarında geziyoruz. Köyde şöyle yıkılmış taş evler var. Maalesef sahipleri ya büyük şehirlere göç etmiş ya da burada kalan yaşlıları vefat etmiş. Bu tarz yapılar var. Tabii muhtarımızdan aldığım bilgilere göre son yıllarda özellikle pandemiyle birlikte buradaki emlak endeksinin de yükseldiğini söylüyor. Yani fiyatların, arsa fiyatlarının, tarla fiyatlarının yükseldiğini söylüyor. Evet, şimdi de köy kahvesini ve köy camisini sizlere gösterelim. Yine köyün içinde incir ağaçları var. Burada hemen, evet muhtarım şimdi beni uyardı. Bakın arkadaşlar, eskiden biliyorsunuz köylerde toprak damla evler vardı. Bu toprak damla evlerin üstlerini, bu taşa siz ne diyorsunuz muhtarım? Biz buna dam üstünde deriz. Evin üstlerine bunlara biz onlar yuvarlak. Yuvarlak mı derler? Evet, biz bunlara yuvarlak diyoruz. Evet, bakın yuvarlaklar. Yuvarlak taştan oluştuğu için buralarına böyle demir takarlardı, çekerlerdi. Aynen. Yani herhangi yağmurdan diyelim toprak çatlıyordu, o toprak damlar. O çatlakları yağmurda tekrar kapatmak için üstünden o taşı
Evet. döndürürlerdi. Şu seninle ikimiz kaldıramayız, çeviremeyiz. Bunun içi çevirdiğimizde içi koğuk. Biz bunu yani tokmaklarla bulgur düverdik. Ha bu taşın. Bu taşın içi Bulgur böyle, taşı yani. Bulgur taşı bu. İçi koğuk bunun. içi Yani şöyle oyuk. bir oyluk böyle. Yani ona yarım çuval buğdayı döküyoruz, ıslatıyoruz. Tokmaklarla 3-4 tokmakla vura kabuğu yüzülüyor. Evet. Şöyle. Burası camimiz. Buna şey yapalım. Evet, burası sol taraftaki köy kahvesi. Evet. Kahve açık mı peki muhtarım? Açık içerisi. Akşamlar mı Akşamlar insanlar? açıyoruz. Akşamları. Akşamları açılıyor. Burası da köy camisi. Evet. Köy camisinin hemen yanında böyle güzel bir bahçesi var. İster kapılar açıvereyim bak. Olur. Öncelikle köy camisinin içini gösterelim. Daha sonra bahçeyi gösterelim. Kaç yıllık muhtarım burası? Cami. Bu herhalde 65 senelerde falan yapılmıştır cami. Ondan önce eski bir cami vardı olduğu yerde. Sonra yenilendi o yıllarda. Evet. Oh, caminin içi de güzel serin. 70 santim duvar var. Taş duvar. Ondan dolayı bakın sıcaktan etkilenmiyor. Yani İçerisi çok klima çalışıyor. Sanki içeride klima varmış. Aynen öyle. Klima var gibi. Tamam, yeter muhtar. Evet. Burada abdest alınıyordu. Kuyu var yani. Burada su olmadı. Köyde su yoktu. Su olmadığı zaman bu kuyudan çekip bardaklara koyarak çömlek bardaklarına koyarak abdest alınıyordu. Evin güzelliğine bakın arkadaşlar. Ama herhalde yaşayan yok. Bu Ayvacık kalktı. Ayvacık'ta. Peki muhtarım, şunu Kaymakamlık. sormak istiyorum. Burada internet var mı? İnternet var. İnternet altyapısı. Var. Ha, süper. Yani internet sorunu yok. Yok. Bakın salçalar. Gün salçası içerilerine de bir şey girmesin diye, toz almasın diye böyle örtüyoruz. Yok, açmana gerek yok muhtarım. Böyle alttan da gösterebilirim. Böyle. İşte toz almasın, herhangi bir şey olmasın diye örtü altında kurutuyoruz. Buna gün salçası bu. Ne güzel. Bunlar hem dayanıklı oluyor hem daha sağlıklı. Evet. Bakın arkadaşlar, şu taş mimarisinin güzelliğine bakın. Ne güzel. Evet. Taş evler. Bir ruhu var, bir dokusu var. Gerçekten bu tarafa Ayvacık köylerine gelince ayrı bir böyle pozitif enerji alıyor. Çok bizim taş evlerimiz 70 santim olduğundan yani kışın sıcak, yazında serin oluyor. Değil mi? Klimaya ihtiyaç yok. Yok, biz klima falan kullanmayız. Ya kullandığımız zaman soğuk olur zaten. Çok aşırı daha soğuk olur. Doğru. Burada Bizim köyümüzde bir tane klima yoktur. öyle mi? Aynen öyle. Bir tane klima yoktur şu an. Kışın ısınmayı sobayla sağlıyorsunuz. Odun odunla yakarak sağlıyoruz. Ya bu yaygın altındakilerini toplamadık değil mi? Öyle var mı? Bunlar da güzel. Dur bakalım. Evet, bakın arkadaşlar. Bunlar toplanan fıstıklar kurutuluyor şu anda. Ondan sonra temizleniyor. İçinde tabii böyle dal parçalar da gelebiliyor. Bunlardan ayıklıyorlar ve sonra kırmaya veriyorlar değil mi? Zaten bunlar bazıları da kırılmış sanki. Ya da çatlamış. Çatlamışlar var. Çıtlak çıkabiliyor içinde. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi iyiyiz Allah'a şükür, sizi sormalı. Ben de iyiyim, teşekkürler. Sizi öncelikle tanıyabilir miyiz? Tabii. Ahmet Emin ismim. Hayvancılık yapıyoruz. Ayrıca Antep fıstığı yetiştiriciliği yapıyoruz. Evet. İşte 74 dönüm kadar Antep fıstığımız var. Yapıyoruz. Yalnız hava şartlarından dolayı mahsulümüz azaldı bu sene.
şey yaptığı gibi. Bu işin zor yanları var mı? Yani zorlukları ya da Ya tabii her şeyin zorluğu muhakkak oluyor. Ya zorlu demem, bakımı, kesimi, şeyi, yani toplaması hep insan gücüyle oluyor. kendiniz yetebiliyorsunuz mu yoksa işçi çalıştırıyorsunuz mu? Genellikle yetiyoruz. Toplayabiliyorsunuz. yani. Toplayabiliyoruz. Kalabalık olduğumuz için eş dost da geliyor yardıma. Öyle sistemli çalışıyoruz. Ha, süper. Bakın bunu ne zaman topladınız bu arada? 10-15 gün önce. 15 gün. 10-15 Peki, gün önce. kuruma Ben süresi ne kadar sürüyor? Mesela ne kadar sürede kuruyor? Ya bir hafta 10 gün içinde güzelce kurutmak istiyor. Yani bir güzel nemini, rutubetini atacak. Ondan sonra atleyip çuvala koyuyoruz. Evet. Ya şu anda bu atlenecek. Daha sonra tabii fabrikaya götürüyorsunuz. Kırıyorsunuz. Evet. Paketleyip kim alıyor mesela? Kimler gelip şimdi- alıyor? Şu anda fiyatı nedir mesela? Ondan da Ya bahsedelim. şu andaki fiyatı daha belli bir şey yok. Yani bir piyasası şeyi daha yeni mahsul çıkmaya başladığı için. Şu anda belli bir piyasası yok. Ama bunu ister bu şekilde tüketiyoruz. Yani gelen toptancılar biz bu şekilde satıyoruz. Ama kırıp iç satıyoruz. Paketleyip de satabiliyoruz. Yani o istek nasıl olursa. Evet. O zaman hani geçen seneyi düşündüğünde emeğini kurtardı mı? Memnun kaldın mı? Geçen seneden iyi. İyi mi? Evet ama önceki 200 sene öncesi yok. Yani 200 senedir yıllan yağış olmaması çok etkiledi ağaçları. Çıtlak oranı azaldı, meyve ufaldı. Yani önceden bu şeyler büyükken şimdi ufaldı. Ama yağış olayından tabii her şey çıtlak azaldı. İç kısmı yani küçüldü diyorsun. İçi de dışı da evet. Yağış olmadığı için bizim araziler sulak değil. Onun için ufalıyor meyve. Evet. Peki benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz var mı bir şey? Vallahi yok, köyde hayat böyle. Çalışmaya devam. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ettim. Muhtarım, şimdi bu sene tabii ki henüz fiyatlar belli değil ama ortalama bir tahmin var mı yani kilosuna? 5-600 lira civarı olur. 5-600 lira. Ay, o arada olması lazım. Peki piyasada ne kadardır bu? Piyasada içini çıkarırsak fabrikada kırar içini çıkarırsak 2000 lira civarı. Tabii şimdi köyde geziyoruz. Şimdi izleyenler de şey sanabilir ya, sadece muhtarla görüşmüş. Öyle sanılmasın. Biz görebildiğimiz insanlarla zaten konuşuyoruz. Şu anda bugün köy bomboş. Evet. Hepsi şeyde fıstık tarlasında salkımını görüyor. Fıstık topluyor. Bütün köy şu an boş. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ali Yılmaz ismim. Ali Bey, ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor? Köyde ne işle uğraşıyorsunuz? Bu köyde yaşıyorum. Süt hayvancılığı, besi, yani büyükbaş hayvancılık yapıyorum. Hı hı. Aynı zamanda biraz işte ekim, dikim. Ağaçlar var. Antep fıstığı, badem. Nasıl gidiyor üretim? Memnun musunuz? Memnunuz çok şükür. Evet. Şimdi çocuğunuz var mı okula giden? Var. Nerede gidiyor? Nasıl eğitimini alıyor? Ya, ilkokula giden taşımalı. İlkokul 1'e başladı. 2 tane de üniversiteye gidecek. Onları yerleştireceğiz. Aa, çok güzel. Evet. Bir tanesi de üniversitede okuyor. Aynı zamanda evli. Köyden peki eğitim almak zor mu yani? Hani ilçeye mi gidiyorlar? Tabii ilçeye gidiyorlar ilkokulda. Zorlanıyor mu Diğerleri- gençler yoksa yakın mı diyorsun? Yok, yakın yani taşımalı olarak zaten devlet götürüyor. Yani sıkıntı yok. Evet, buradan da bizi izleyen ailelerimiz cevabını böylelikle almış oldular. Eğitim köyde nasıl olur diye. Teşekkür ederiz. Benim sormadığım, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok yani köyümüz güzel, Yaşamak güzel köyde. yaşamak güzel. Evet, süper. Şehir hengamesinden, kalabalığından yani Siz sanki böyle şehirden gelmişsiniz gibi bir hava İstanbul'da var. yaşadım, Konya'da yaşadım. Aa, çok iyi. Köyde ama insanın kendi memleketi gibi yoktur değil mi? Tabii buralıyım yani bu köylüyüm ama dışarıda da yaşadım. Evet. Doğma büyüme buralısınız. Şimdi köyünüze kaç yıldır geri döndünüz? Kaç yıldır? 25 yıldır buradayım. Ha, çok iyi. 25 Tamam. yıldır. Aynı zamanda mangal kömürcülüğü de yaptım. Yani hayvancılık, mangal kömürü böyle devam ediyor. Evet, teşekkür ederim. Kolay Ben gelsin. teşekkür ederim. Sağ olun.
Bu karakovan balımızdan bir tat bakalım. Nasıl hiç tatmadın sen ya? Ben hep beyi de yiyeceğim sonra. Bakın arkadaşlar, karakovan balı. İçinde hiç mum yok, petek yok. Hazır petek. Alacağım onu. Harbiden köy ekmeğimiz. Bu taş fırında yapılıyor. Mükemmel valla. Elinize sağlık. Sağ ol. Bu çok eski. Bunu karşıdan Yunanistan'dan gemiyle gelip de yapıyorlarmış taş duvar. Bu burada da vardı ev, bunu da onu da. Köye neden gelinler gelmiyorlar? Köyde çalışmak istiyor, iş zor. Köyde insan az. Onun için oğlanlarımız köye gelmiyor. Kızlar oğlanlar hep Ayvacık'a gidiyor veya Çanakkale'ye gidiyor. Ya da okuyan olursa okuyor. Köyde kimse onun için az kalıyor, insan yok. Ama buraya ev yaptılar. Biz de Antep'ten getirdik gelin. Arkadaşlar şimdi burada da bir ablamızla tanıştık. Ha, kimle? Seninle. Şimdi seninle konuşacağız. Allah'ım size. Şöyle mikrofonu uzatayım Ha. sana. Seni tanıyabilir miyiz? Tanı. Ben Antep'ten geldim. Buraya gelin geldim. Ne diyeyim başka? İsim soy isim. İsim Şenel. Soy isim Aslan. Şener Aslan. Kaç sene oldu? Nasıl oldu böyle buraya? Oradan bir kadın görücü usulüyle gelin getirdi buralara. O tanıştırdı. 15 sene oldu. Memnun musun? Memnun. Sevdin buraları. Sevdim. Tam da Antep fıstığının yetiştiği köye gelmişsin. Bu bir rastlantı mı sence? Antep fıstığının tadını vermiyor. Buradaki değişik. Öyle mi? Evet. Antep fıstığı daha mı iyi? Evet. Kendi Buradakiler fıstığını daha de diyor çok- ki burası daha iyi. Hayır, burası iyi değil. Buranın bakımı yok. Buradakiler dağlarda, taşlarda. Antep'in yeri düz. Fıstıkları güzel, bakımlı. Antep'in her şeysi meşhur. Bu köy hep Antep'in gelinini hem almış Ha, hem fıstığını almış. Ne demek istersin? nasıl demek isterim? Alan almış. Alana hayırlısı olsun. Bugünkü videomuzun da sonuna geliyoruz. Tabii bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için videomuzu beğenip yorum bırakırsanız çok seviniriz. Yorumlarınız kadar paylaşımlarınız da çok önemli. Bu videolarımızı sevdiklerinizle paylaşırsanız daha fazla köyü gezmemize katkı sunmuş olursunuz. Gelecekte hangi köyü çekmemizi istiyorsanız yorumlar kısmında bırakırsanız çok seviniriz. Bir sonraki köy gezisinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.